Şimdi sigorta konusunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Elinize en az bir üçlü veya daha yüksek değerde bir el gelmesi halinde kasanın açmaması ihtimaline karşı elinizi normalde alacağı ödemenin yarısını geçmemek kaydıyla sigorta yaptırabilirsiniz. Kasa avantajı değeri açısından sigorta yaptırmak genelde iyi bir karar değildir arkadaşlar. Ama kazancınızın bir kısmını da garanti etmek kötü bir fikir de değildir. Peki ne zaman sigorta yaptırmalıyız, ne zaman yaptırmamalıyız? Uzun vadede doğru karar nedir inceleyelim. Sigorta sizin açınızdan kasanın açık kartından 2 adet görmeniz halinde sizin için artı kasa avantajı getirir arkadaş. Tabii bu kasanın açık kartının kız veya daha küçük olması halinde bu geçerlidir. Çünkü kasanın açık kartının as veya papaz olması halinde sigortayı önermiyorum. Neden önermiyorum anlamışsınızdır. As veya papazın yanına başka bir as veya papaz geldiğinde el açar oluyor da ondan. Bu cümleyi lütfen yanlış anlamayınız. Her zaman kazanır demiyorum. Uzun vadede doğrusu budur diyorum. Eğer masada başka oyuncular da var ise onların da ellerinde veya değiştirmek için iade ettikleri kartlar içerisinde kasanın açık kartının olup olmadığını kontrol edebilir ve 2 adedinin çıktığını görürseniz aynı şekilde sigorta sizin için artı kasa avantajı demektir. Bu oyunun eğlenceli ve kazançlı bir tarafı da aynı zamanda hem sigorta bedelini hem de kasaya kart çektirmeniz ve bunun başarılı olması halinde normal ödemenizi de alabilecek olmanızdır. Sigorta konusunda doğrular bunlardır. Ancak sigorta yapmayı pek sevmeyenlerin de tercih ettiği bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bu tür oyuncular genelde bahisleri kadar bir sigorta yaparlar. Yani antenin 2 misli ve bunu da şöyle rasyonelize ederler. Derler ki kasa elini açmadan evvelki kart değişimimiz veya 6. kart isteme bedeli ve kasanın açmaması halinde kasaya ilave kart çektirme bedelini sigortadan almış olayım. Fikir fikirdir. Diyorlar ki yani hiç olmazsa cebimizden ilave para çıkmasın. Şimdi kasaya ilave kart çektirerek açar el sağlamasının çalışmayı inceleyelim. Kasa kartlarını açtıktan sonra kasada açar kağıt olmaması halinde oyuncu sigorta yapmış veya yapmamış olmasına bağlı olmaksızın eğer arzu ederse elinin değerine de bağlı olmaksızın kasaya bir birim ante bedeli kadar ödeme yaparak kasanın açar olmayan elini açar hale getirmek maksadıyla bir ilave kart çektirebilir. Bu da çok pahalı olmasına rağmen oyuncuların genelde fazlaca kullandıkları bir opsiyondur arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kasanın eli açar olmazsa kasa oyuna giren oyunculara ante bedeli kadar ödeme yapar. Ama bu ante kadar ödeme kart çektirmeniz halinde kart çektirme sonucu başarısız bile olsa artık size ödenmez. Kasanın kart çektirmek ister misiniz tavsiyelerine kanmayınız. Ve kart çektirme opsiyonunu şimdi anlatacağım şekilde kullanınız arkadaşlar. Bu stratejiyi de tablo No 5 kasaya ilave kart çektirme stratejisi tablosu ismiyle ekliyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi masa görünümüne geçelim ve bu karar nasıl alınır bakalım. Evet sevgili dostlar. Ne dedik? Kasaya ilave kart çektirmeye bakalım dedik. Şimdi birinci kural elinizde bir üçlünüz var ise yani 3'e 1 ödeme potansiyeli olan bir el varsa mesela 3 ikili olabilir, 3 as olabilir, 3 tane per olabilir. 3 per nasıl olur? 6. kartı almışsınızdır veya bu 3 ikilinin yanına bir as papaz gelmiştir. Bu durumlarda asla ilave kart çektirmeyin. Çünkü neden? Bir birim ante ödemenizden vazgeçeceksiniz. Bir birim de kart çektirmek için ödeme yapacaksınız. Ve eğer zaten kart çektirme başarılı olursa 6 birim ödeme alacaksınız. Yani 5 kazanacaksınız. Kaybederseniz de 2 kaybediyorsunuz. Asla yapmayın. Ödeme potansiyeli 4 misli olan eller için bile kasanın elini açar yapabilecek kartlardan 2 tanesinin görülmediğinden emin olun. Bunu bir örnekle açayım. Örneğin sizin elinizde bir straight var ve kasa kartlarını açtığında elinin açar kart olmadığını gördünüz. Bakın kasanın elini açar değil. Ve kasanın elinde diyelim ki bu kartlar var. As 6, 5, 4, 3. Kasaya kart çektirmek istediğinizde kasa ne yapıyor? Önce desteden bir kartı yakıyor. Sonra elindeki en büyük kart olan ası dışarı çıkarıyor. 4 kartına desteden bir ilave kart çekerek elini tekrar 5 karta ulaştırıyor. İşte demek istediğim kasanın elinin açar olabilmesi için gerekli 6, 5, 4 ve 3'ten 2 adedi sizin elinizde
ve masadaki diğer oyuncuların ellerinde görmediğinizden emin olun. Eğer 2 veya daha fazlasını gördüyseniz kasaya ilave kart çektirmeyin. Tabi burada dikkat ettiyseniz kasanın geriye kalan 4 kartında başka bir ihtimal daha var. O da kasanın çekeceği ilave kart ile straight yapma ihtimali. Straight yapma durumunda sizin eliniz yapabileceği o straight'ten daha değerli ise bu durum sizin lehinizde değilse aleyhinize olacaktır. Şimdi de kasaya ilave kart çektirerek açar el sağlamasına çalışma örneklerinde kasa avantajına bakalım. Burada kasaya ilave kart çektirmeme halinde kasa avantajının lehimize +1 olduğunu unutmayınız. Oyuncunun elinde 3 kız, sinek as, kupa 6 var. Kasa elini açmış, karo as, 9, 7, 5, 4 var. Şimdi bu durumda kasaya ilave kart çektirmede kasa avantajı artı 0,71'dir sevgili dostlar. Yani ne anlıyoruz bundan? +1'den artı 0,71'e düşüyor. Yani çektirmemeliyiz. Bu örnekte gördüğünüz bu örnekleri hangi 3 kartla yaparsak yapalım sevgili dostlar, daima bizim bulacağımız kasa avantajı bizim lehimize olan +1'in altında olacaktır. Yani 3 per veya üçlüyle kasaya kart çektirilmez. Ne yaparsak yapalım kasa avantajımızı %30, %40 oranında düşürürüz. Tekrar ediyorum, bu durumlarda kasaya ilave kart çektirmeyin. Şimdi bu tablo No 5 aslında ekte verdim ama şöyle bir tekrar edelim. Bu durumda olduğu gibi eğer bir üçlümüz varsa veya daha azı, yani döper olabilir bu, tek per olabilir, 3 tane per olabilir, yani 3 misli veya daha az olduğunda asla kasaya ilave kart çektirmeyiniz. Şimdi elimizde 4 misli alacak bir elimiz var. 3 kız ve as papaz. Kasanın ilave tek kart çekmesi halinde straight veya flush yapma ihtimali var ise, ancak kasanın elinin açar yapacak hiçbir kart görülmediyse kasaya ilave kart çektiriniz. Yoksa kasanın elini açar yapacak 2 veya daha fazla kart görülmediyse kasaya ilave kart çektiriniz. 5 misli ödeme alacak bir elimiz olduğu takdirde, mesela görüyorsunuz örnekte bir floşumuz var ve 5 misli ödeme alır bu el. Kasanın elini açar yapacak 4 veya daha fazla kart görülmediyse kasaya ilave kart çektiriniz. Bunun dışında daha büyük ödeme kazanacak bütün ellerde kasaya ilave kart çektiriniz dostlar. Neler olabilir bunlar? 6 misli veya daha fazla ödeme alabilecek bütün ellerde çektirin. Bir örnek verelim. Diyelim şöyle bir elimiz var. Bir kart çektirmiş, yani 6. kartımızı almışız ve elimizde bir floş bir de per var. Bu el ne yapar sevgili dostlar? 6 misli ödeme alır. 6 misli ödeme alan veya daha fazla ödeme alacak bütün ellerde her zaman kasaya ilave kart çektirin. Neler olabilir bunlar? Full house olur, kare olur, straight flush olur, olur da olur. Kasaya ilave kart çektirme ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Rus pokeri ile ilgili öğrendiklerimizi özetlemem gerekirse, öncelikle kasaya karşı tek başınıza, yani masada kartlarını görebileceğiniz başka oyuncular yoksa oynamamanızı kuvvetle tavsiye ederim arkadaşlar. -2,02 civarında bir kasa avantajına karşı, hele de temel stratejiyi uygulamadan oynarsanız, içinizdeki hislerinizle, gerekmeyen yerde kart değiştirerek veya 6. kartı isteyerek ödeme yaparsanız, gereksiz yerde sigorta yaparsanız, hele de uygun olmayan yerlerde kasaya ilave kart çektirirseniz ve sabırlı olmazsanız, kasa avantajını aleyhinize %10'lara kadar çıkartabilirsiniz ve ciddi zararlara uğrayabilirsiniz arkadaşlar. 2'ye 1 ödeme alabileceğiniz bir sürü elde kasanın elinde açar kartı olmayabilecektir. Fakat oyun eğlenceli bir oyundur. Çünkü akıllı seçimler yapabilmek elinizdedir. Eğer masada tek başına değilseniz, masada kasaya karşı 3 veya 4 oyuncu ile oynadığınızda kasa avantajının sizin lehinize artı 0,41 hatta %1'lere kadar çıkabileceğini söylemiştim. Tekrar ediyorum. Bir oyunu düşünün. Masada 4 oyuncu var. 4 oyuncunun 5'er kartı ve kasanın açık tek kartı ile toplam görünen kart sayısı 21'e ulaşmış. Bunun üzerine de kart değişiklikleri ile değişen ve alınan kart sayısı da 10-12 olduğunu düşünelim. Artık siz 52 kartlık poker destesinin 31-33 adedini görüyorsunuz arkadaşlar. Geriye kalan görmediğiniz kart sayısı sadece 20 civarında. Ve kararlarınızı bu gördüğünüz kartlara göre verirken kasanın kapalı 4 kartı ile neler yapabileceği hakkında da bir fikriniz var. Mesela kasanın açık kartının diğer 3 adedini de sizin ve diğer oyuncuların ellerinde gördüyseniz artık kasanın elinin açar el olma ihtimali %56,3'ten %40'a düşmüştür. Aynı şekilde kasanın açık kartı hiç görülmediyse de
açar eli olma ihtimali artık %75 civarındadır. Evet sevgili dostlar, biz Rus pokeri konularının neredeyse hemen hemen hepsini inceledik. Şimdi geriye kaldı masada birden çok oyuncu olması halinde, yani 2, 3 veya 4 oyuncu olması halinde ve oyuncuların kartlarını ve çektikleri kartlarını diğer oyunculara gösterebilmeleri halinde bu oyunun temel stratejisi ne olmalıdırı inceleyeceğiz ve Rus pokeri konusunu kapatacağız. Ve siz elinizdeki bütün kart kombinasyonlarıyla masada 2 veya daha fazla oyuncu olduğunda ve dediğim gibi kartların birbirine gösterebildikleri durumlarda ne yapacağınızı bütün detaylarıyla öğrenmiş olacaksınız. Şimdilik bu kadar sevgili dostlar. O konuda görüşmek üzere, hepinizi bekliyorum. Sevgiler, saygılar.